Arkadaşlar, uzun bir aranın ardından sonra tekrar merhabalar. Daha önce sizlere tanıtmış olduğum, özellikle TR Dizin üzerinden bibliometrik analiz yapmamıza olanak tanıyan aplikasyonumuza bazı yeni özellikler kazandırdım. Şimdi bunları sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle tasarımda genel bir değişiklik yaptım. Özellikle bu vibe coding araçları da çıktıktan sonra benim bu 2-3 senede yavaş yavaş lokalde geliştirdiğim aplikasyonu, çok hızlı bir şekilde hem tasarımsal olarak değiştirebildim hem de bazı yeni özelliklerini daha hızlı kazandırabildim. Aplikasyonda uzun bir süre uğraştıktan sonra entegre edebildiğimi düşünüyorum. Öncelikle bunlardan ilki olan Zotero'dan veri çekmeyi sizlere tanıtmaya çalışayım. Zotero bence her akademik çalışma yapan kişinin bilgisayarında kurulu olması gereken ücretsiz bir program. Yani Zotero ile ilgili herhangi bir bilgi eksikliğiniz ya da Zotero'yu tanımak için, kullanmak için bir arayışınız varsa kesinlikle şu an bu videoyu durdurun ve Zotero nasıl kullanılır, Zotero akademide ne işe yarar gibi aramaları yaptıktan sonra bu işleme başlayın diyebilirim. Yani Zotero'yu ben herkes için öneriyorum. Peki Zotero'dan elde ettiğimiz verileri biz burada nasıl kullanacağız? Şimdi arkadaşlar öncelikle zotero.org'a giriyoruz. Tabii Zotero.org'a giriyoruz ama ben aktif olarak Zotero'yu kurduğunuzu ve kullandığınızı düşünüyorum. Yani aktif olarak kullanmadığınız müddetçe şu andan sonra yapacaklarımızın pek bir işlevi olmayabilir. Yani aktif olarak Zotero'da çeşitli akademik araştırmaları biriktirmiş olmanız gerekir. Yani Zotero'da doküman olarak sizin kütüphaneniz içerisinde bunların yer alması gerekir. Koleksiyonlarınızda akademik araştırmaları biriktirmeniz gerekir ki bundan sonra yapacaklarımız işe yarasın. Değerli arkadaşlar, öncelikle Zotero hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra Settings kısmına geliyoruz. Bakın, burada Settings kısmından Security kısmına geliyoruz. Burada aşağı doğru gidiyoruz. Bakın burada sizin bir kullanıcı yani user ID'niz var, kullanıcı numaranız. Bu sizin için üretilmiş özel bir numara. Şimdi bunu bir yere kaydedin. Ardından burada Create New Private Key var. Buna basarak işte, bu key'i ne için üretmek istediğinizi, diyelim ki veri çekme, ardından burada sadece save key dedikten sonra oluşan bir anahtar var. O anahtarınızı da bir yere kaydedeceksiniz. Yani bizim için lazım olan 2 tane numara var. Bir tanesi sizin kullanıcı ID'niz, ikincisi ise burada oluşturacağınız API çağrılarını yapmak için gerekli olan anahtarınız. Şimdi ben bunları daha önce oluşturdum. Sisteme geliyorum. Öncelikle burada Zotero'ya basıyorum arkadaşlar. Kullanıcı adımı buradan giriyorum. Ardından key giriyorum. Şöyle söyleyelim, bu key'ler tamamen size özel olarak oluşturulur ve kesinlikle sistem üzerinde herhangi bir yerde saklanmıyor. Bunu belirtmek isterim. Doğru oluşturup oluşturmadığımızı kontrol etmek için bağlantıyı doğrula diyorum ve bağlantıda, benim Zotero'mda bir tane kütüphanem var, içerisinde koleksiyonlarım var. Kütüphaneme erişti. Bakın bu zaten kendi ID numaramla kütüphaneme eriştiğini görüyorum. Koleksiyonlarımıza bakalım. Evet, bir tane örnek koleksiyonumu buradan tıklıyorum. Ve koleksiyonumda kaç tane kayıt var? Sizin koleksiyonunuzda, işte, artık kaç tane kayıt varsa tam rakamı girmenize gerek yok ama en azından o kayıt sayısından daha fazla bir sayıyı girin ki, Zotero verilerinizi sisteme çağırabilelim. Ben burada, eee, o işlemi yaptım diye düşünün ve Zotero'dan kayıtları artık çektim. Şimdi Zotero kullanmayı bilenler şunu anlayacaktır. Bizim Zotero kütüphanemize eklediğimiz ve özellikle hangi koleksiyon altında, biriktiriyorsak oraya eklediğimiz yayınların hepsi buraya gelmiş oldu. Peki ben artık burada ne yapabilirim? Örneğin kelime bulutu analizi yapabilirim. Buradan geliyorum, anahtar kelimeleri seçiyorum ve çalıştırıyorum. Bakın, tamamen Zotero'daki bilgilerime istinaden bir kelime bulutu analizi yaptı. Yine örneğin anahtar kelimeler üzerinden ya da özetler üzerinden fark etmez. Bu sefer özetlerden yapalım. Bir ağ oluşturalım. Bakın, kelime ağ oluşturduk. Anahtar kelimeler üzerinden de yapabiliriz. Aynı şekilde oluşturduk. Tabii ki bu frekans en az 2 kere geçsin gibi
seçtiğimiz için ve yayın sayısı az olduğu için burada çok böyle manalı bir küme oluşmadı. Ağ oluşmadı daha doğrusu. Ancak sizlere de şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Anahtar kelimeler, şu an sistemde oldukça iyileştirildi. Yani gerçekten yazarların anahtar kelimelerini sistemle yakalıyoruz. Bunu da belirteyim. İlişkili kelimeler analizimiz vardı. Burada özetlerde, emm, şöyle kelime bulutuna bakayım. Turizm diyelim mesela. Burada turizmle hangi kelimelerin özellikle ilişkili olduğunu, hangi düzeyde ilişkili olduğunu gösteren bir analizimiz var. Bunu da yapabiliyoruz. Ardından bu şekilde analizlere devam edebiliyorum. O zaman, yani, bu tablardan hangi analizi yapmak istiyorsanız buna devam edebiliyorsunuz. Bakın burada geçmiş sorgularım var. Zotero hariç diğer alanlarda yapmış olduğunuz geçmiş sorgularınıza erişebilirsiniz. Zotero'ya niye erişemezsiniz? Bakın, ne diyecek? Güvenlik sebebiyle buna erişemiyoruz. Çünkü Zotero'yu ben burada saklamıyorum. Yani orada yapmış olduğunuz, sizin için özel bile olsa herhangi bir veri tabanında Zotero aramanızı saklamıyorum. Onu söyleyeyim. Emm, ama, OpenAlex birazdan göstereceğim. Onunla ilgili yapılan aramalara erişebileceksiniz. Tamam. Şimdi Zotero'yu o zaman anladık diye düşünüyorum. Zaten sadece yapmamız gereken şey kullanıcı numaramız ve oluşturduğumuz key'i girdikten sonra Zotero kütüphanemizi buraya bağlamak, ardından buradaki basitçe tablardan analizlere devam etmek. OpenAlex ise oldukça kolay bir arama yöntemine sahip. Sadece ne aramak istiyorsak onu giriyoruz ve hangi alanda aramak istiyorsak onu giriyoruz. Yani bir derginin tüm yayınlarına bile erişebiliriz. O derginin adına girerek. O anahtar kelime üzerinden gidelim. Mesela Artificial Intelligence ile yapılmış, son bir yıllık, 8 Nisan'dan, işte, 8 Nisan'a kadar 2025'te 50 kayıtı bana getirsin. Sadece 50 tane. Yani analizi uzatmayalım. Bakın, verileri çekti. Ardından yine aynı şekilde hemen bir kelime bulutu yapayım. Buradan anahtar kelimeleri seçiyorum. Analizi çalıştır diyorum. Bakın benim için boyutunu da şöyle büyütebilirim. Yaptım. Bunlar yazarların anahtar kelimeleri. Generative Grammar, işte Natural Language Processing. Bunlar hep yazarların son o 50 tane yayında belirlediği anahtar kelimeler. Yani tekil tekil önceden getirebiliyorduk, evet, ama sıklığa göre hesap ediyorduk anahtar kelimeler içerisinde geçen bu kelimeleri. Fakat oradaki kalıplarda bazı, kaybolmalar oluyordu önceki versiyonunda. Yani, işte, Natural Language'i getiriyordu ama Processing'i bazen kaybedebiliyordu analizin mantığından ötürü. Şimdi tamamen yazarın seçtiği anahtar kelimeye getiriyoruz. İsterse 3 tane seçsin, isterse 2 tane. Bunun üzerine biraz uğraştım ve bunu başardım. Zor olan şuydu, her bir veri tabanı için farklı davranmak lazım. İşte onu, kod içerisinde, çözümleyebildim diyebilirim. Aynı şeyi kelime ağı üzerinden yapabiliriz. Anahtar kelimeleri seçelim ve buradan anahtar kelimeleri çalıştırarak, bizim ağımızı oluşturabiliyoruz değerli arkadaşlar. Evet, yine buradan aynı şekilde analizlerimize devam edebiliriz. Bakın geçmiş sorgularım nasıl işe yarayacak? Önce tabii şöyle bir sayfayı yenileyeyim. Hiçbir şimdi değil, şey olmasın, yani boş olsun. Bakın veriler boş. Geçmiş sorgularıma giriyorum. Buradan OpenAlex'te geçmiş sorguyu çalıştır diyorum ve tekrar şu kısma geldiğimde anahtar kelimeleri getir mesela. Tekrar aynı anahtar kelimelerle bize bulutumuzu çizdi. Geçmiş sorgularım şu an için 14 gün saklıyorum arkadaşlar. Bu sistemde çeşitli iyileştirmeler yapılabilir ama şu an 14 gün aklında tutacakmış gibi düşünebilirsiniz. Buradaki sunucuları Cloudflare'ın database'inde, en azından bu arama sorgularının belleğini orada saklıyorum gibi düşünebilirsiniz. O da 14 günlük bir ayarlama yaptım. Bir optimizasyon yaptıktan sonra bu süreyi artırıp azaltabilirim. Biraz da böyle, hani, ziyaretçi sayısına göre de değişir.
Yani, sonuçta buradaki her bir hesaplama gücü benim tarafımda da bir zorluk yaratabiliyor. O yüzden, hani, sistemi ölçüyorum. Ölçtükçe bunu sizlere yansıtacağım. Yani, olabilecek en çok, saklama süresini, saklama alanını kullanıcılara vermek istiyorum. Herhangi bir, üyelik ücreti yok. Herhangi bir, üyelik kısıtı yok. İşte, ekstra, işte, premium üyelik vesaire gibi bir şey yok. Tamamen, akademik olarak verilere erişebildiğiniz bir araç yapmaya çalıştım. Peki, şimdi, hani, verileri çektik ya, bu veriler bazen temiz olmayabilir. İlk çektiğim veriyi, bakın burada veriyi ön izleyebilirim. Bunu indiriyorum diyelim. İndirdikten sonra bakın aynı veri zaten şu an açacağım. Aynı veri. Burada Excel'de temizleme yapabilirim. Yani, burada, işte, bazı kelimelerde birbirine çok benzeşik olduğunu düşünüyoruz diyelim. Bunları birleştirebiliriz. İşte, tekiliyle çoğulunu ya da eş anlamlı kelimelerde hep bir tanesini kullanabiliriz. Bunu artık ne yapmak istiyorsak Excel dosyasında yaptıktan sonra tekrar ben o Excel dosyasına gelip buradan sistemden, bu indirilenlerden OpenAlex bunu yükleyebilirim. Ardından zaten bakın burada veriyi ön izlemede bana aynı veriyi sundu. Yani Excel'de mantık bu. OpenAlex'ten indirdiğiniz, Zotero'dan, eee, daha doğrusu OpenAlex'ten verilerini çektiğiniz, Zotero'dan verilerini çektiğiniz ya da daha önce anlattığım gibi TR dizinden verilerini çektiğiniz, bakın burada bir arama örneği var, örnek linki. 5 sayfa, yaklaşık 100 kayıt olması lazım. Evet, 100 kayıt. 100 kayıtı çekmiş oldum bu arama sayesinde. Ardından, işte, bunu da diyelim indirdik TR dizinden, temizledim. Excel dosyasında bu 3 formatta olduğu müddetçe, hatta hiç bu 3 formata da gerek yok. Herhangi bir metin dosyası. Siz diyelim ki, YÖKTEZ'den, hiç fark etmez. Abstract'ları yapıştırın, keywords'ları yapıştırın. Buradan herhangi bir metin dosyasını seçip buraya yükledikten sonra analiz için geliyorsunuz değerli arkadaşlar. O Excel içerisindeki örneğin abstract'ları yapıştırdığınız kolonu seçip burada analizi çalıştır yapabilirsiniz. Analizi çalıştırdığınızda o sizin için mümkün mertebe bir temizlik yapacak ve size, eee, bakın şöyle bir kelime bulutu çıkartacak. Aynı şeyi, eee, burada, işte, keywords, daha doğrusu anahtar kelimeleri yapıştırdığınız bir kolon da olabilir. Fakat anahtar kelimeler de her zaman çıkarmaz. Araya virgül ya da noktalı virgül koyun. Bunu hatırlatayım. Virgül koyun, bir boşluk bırakın. Tekrar anahtar kelimeye girin. Virgül koyun, bir boşluk bırakın. Yani kod içerisinde bazı, karakterleri tanıyıp anahtar kelimeleri ayrıştıracak şekilde tanımladım ama örneğin tire koyarsınız, ben onu tahmin edemem. Daha doğrusu kod onu tahmin edemez. Anahtar kelimelerin tam olarak ne olduğunu belirleyemez. Biraz daha böyle jenerik olarak kullanılan ayraçları kullanın. Evet, değerli arkadaşlar, bugün hızlı bir şekilde anlatmak istedim. Veri çekmeyi artık 3 platformdan çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. OpenAlex, TRDizin ve Zotero. TRDizin kısmını anlatmıştım. Bugün ise OpenAlex ve Zotero buraya yeni eklendiği için onu anlatıyorum. Umarım akademik çalışmalarınızda bunu kullanırsınız ve şu an en azından anahtar kelime, özet, başlık gibi meta veriler üzerinden kelime bulutu, kelime ağı ve ilişkili kelimeler, yani korelasyonel anlamda ilişkili kelimeleri tespit edip, akademik olarak kullanabileceğiniz bir ücretsiz araca sahipsiniz diyebilirim. Adresi ise app.eniser.info. Bu şimdilik benim kendi subdomain'imde çalışıyor. Yani bir kendi kişisel domain'ime, kendi kişisel alan adıma bir alt alan adı ekledim. Buna yeni bir isim bulabiliriz. Açıkçası önerileriniz varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Bu yeni isim önerilerinize göre de aplikasyonu biraz daha jenerik bir hale getirebiliriz. Benim, hani, sizlerden ricam şudur: hem videoyu eğer izleyip beğendiyseniz bir beğen tuşuna basabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Ayrıca yine akademik çalışmalarında kullanması için diğer tanıdıklarınıza, aplikasyonu tanıtabilirsiniz. Dediğim gibi bunun herhangi bir ücreti veya herhangi bir ekstra kullanıcıdan sağlanan faydası yok. Tek tatminim akademik. Yani, burada daha önceki versiyonlarından biri için yazmış olduğum,
dokümantasyona bile atıf gelmeye başladı. Bunun tatmini bile benim için yeterli olabilir. Tabii ki yeni versiyonu için özellikle bu son 3 özelliğin gelmesiyle birlikte yeni versiyonu için de bir dokümantasyon hazırlayacağım. Yani, böyle, çok baştan savma olmasını istiyorum. Her birinin altında yatan algoritmik temeli de aktarmak istiyorum ki, sonuçta bilimsel bir çalışmada kullanıldığında neyi kullandıklarını da insanlar farkında olsunlar. Şunu söyleyeyim, buradaki, kullanılan kütüphanelerin hepsi R gibi bir programlama dilinin istatistiksel gücünü kullanıyor. Yani R özellikle istatistikçi ve bilgisayar bilimciler tarafından böyle çok koordineli bir şekilde geliştirilmiş bir programlama dili. Oradaki kütüphanelerin çoğu da temelde istatistikçi, akademisyen hocalarımızın destekleriyle geliştirilmiş. Yani şuna gönül rahatlığıyla emin olabilirsiniz ki burada yapılan analizlerin çoğu, metin madenciliği ya da, işte, bu ilişkisel analizler vs. dünyada kabul görmüş ve belki de o alanda kullanılan en son yöntemleri tercih ederek bunu çalıştırıyor. Bunun farkı şu, ben bunu sunucularımın içerisinde çalıştırıyorum. Yani bir sunucunun içerisine yükledim, sizlere sundum. Kendiniz bunu R kütüphanelerini kullanarak tek tek zaten yapabilirsiniz ama birincisi burada yaklaşık 4.000 satır kod olması lazım. Belki de daha fazla da olabilir. Bu kod sayısı vs. düşündüğünüzde uzun bir, süreç olacaktır. Ama, hani, sonuçta temelde R kütüphanelerini kullanıyor diyebilirim değerli arkadaşlar. Geliştirdikçe de aplikasyonu versiyonlarıyla birlikte değiştirmeye gayret ediyorum. Evet, bu yayınımız bugün bu kadar. Çok da uzatmaya gerek yok. Zaten gelip kendiniz de inceleyin. Herhangi bir yerde hata alırsanız da yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden gelen müddetçe bunu çözmeye çalışırım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere.